Herkese merhaba. Bugün sizi alıp evrimsel zamanda geriye doğru, yaşamın en başına, ta kökenine kadar uzanan baş döndürücü bir yolculuğa çıkarıyorum. Şöyle bir hayal edin. Evrimi, kendi kişisel soy ağacınızda nesiller boyu geriye doğru gittiğiniz bir yolculuk gibi düşünün. Nereye varırdık acaba? Bu yolculukta yapacağımız şey biraz farklı. Richard Dawkins'in Ataların Hikayesi kitabından ilhamla zamanı ileriye doğru değil, bugünden başlayıp geçmişe doğru saracağız. Her büyük yol ayrımında durup o dönemki akrabalarımızla tanışacağız. Ve işte yolculuğumuzun ilk durağına geldik bile. Burası evrimsel olarak bize en yakın, yollarımızın daha dün gibi ayrıldığı akrabalarımızla buluşma noktamız. Evet, sadece birkaç milyon yıl geriye gidiyoruz. İnsan soyunun bugün yaşayan en yakın akrabalarımız olan şempanzeler ve bonobolarla ortak bir atada buluştuğu zamana. Düşünsenize, DNA'mızın %98,8'ini paylaşıyoruz onlarla. Evrim takviminde bu ayrılık gerçekten de göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi. Ekranda gördüğünüz bu canlandırma, işte o kadim akrabalarımızdan birinin neye benzediğini hayal etmemizi sağlıyor. Tam olarak bu nokta, hepimizin aynı atadan geldiği, yolların henüz ayrılmadığı o anı temsil ediyor. İşte bu iki resim aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Solda ormandaki o derin geçmişimiz, sağda ise insan kültürünün doğuşunu simgeleyen binlerce yıllık mağara resimleri. Nereden nereye geldiğimizi gösteren ne kadar da çarpıcı bir karşılaştırma. Şimdi sıkı durun, çünkü yolculuğumuzun bu kısmı sizi gerçekten şaşırtacak. Çok beklenmedik bir aile bağına doğru ilerliyoruz. Size bir sorum var. Okyanusların o devasa canlıları var ya, balinalar. Onların karadaki en yakın akrabası kim olabilir sizce? Bir tahmin yürütün bakalım. Ve işte o inanılmaz cevap. Su aygırı. Evet, bildiğimiz su aygırı. Bu bağlantı modern genetik bilime ve fosil kayıtları bir araya gelince ortaya çıktı. Dışarıdan bakınca birbirinden bu kadar farklı görünen iki canlının bu kadar yakın akraba olması, evrimin ne kadar sürprizlerle dolu olduğunun en güzel kanıtı. Bu bilimsel şemada zaten bu durumu kanıtlıyor. Bakın, dikkatli bakarsanız balinaları temsil eden Cetacea ile su aygırlarını temsil eden Hippo grupları yaklaşık 54 milyon yıl önce aynı daldan ayrılıyor. Bilim, bu iki bambaşka hayvanın hikayesini işte böyle birleştiriyor. Tamam, şimdi zamanda çok daha büyük bir sıçrama yapmaya hazır olun. Evrimdeki en kritik, en anıtsal anlardan birine gidiyoruz. Hayatın sudan karaya çıktığı o döneme. Bu zaman çizelgesi ne kadar devasa bir zamandan bahsettiğimizi anlamak için önemli. Milyonlarca, yüz milyonlarca yıl geriye gidiyoruz ve bu dönemlerin her biri yaşam tarihinde inanılmaz büyük değişimlerin yaşandığı zamanlar. İşte geldik Devonyen dönemine, yani yaklaşık 400 milyon yıl öncesine. O zamanlar bizim atalarımız işte bu gördüğünüz lob yüzgeçli balıklardı. Peki onları özel kılan neydi? Yüzgeçlerinin içindeki kemik yapısı. Karaya çıkışı mümkün kılacak o büyük evrimsel adımın ilk temeli işte bu yapılardı. Ve bu nokta gerçekten çok önemli. Sarkopterije olarak bilinen bu balık grubu, sonradan karaya çıkan bütün omurgalıların, yani dinozorların, kuşların, sürüngenlerin, memelilerin ve tabii ki biz insanların ortak atasıdır. Hepimizin kökeni okyanuslardaki bu cesur öncülere dayanıyor. Yolculuğun sonuna doğru gelirken şimdi şöyle bir geri çekilip büyük resme bakalım. Milyarlarca yıllık birbirine sıkı sıkıya bağlı aile ağacımızın o muazzam büyüklüğünü görelim. Ekranda gördüğünüz şey 525 milyon yıllık bir solucan fosili. Düşünebiliyor musunuz? Bu da bizim uzak bir akrabamız. Aile ağacımız sadece maymunları veya memelileri değil, gezegendeki yaşamın en eski, en basit formlarını bile içeriyor. İşte bu kadar derin ve çeşitli bir kökene sahibiz. Richard Dawkins'in şu sözü, bence her şeyi çok güzel özetliyor. Bizim bedenlerimiz gelip geçici ama taşıdığımız genler, onlar jeolojik zamanlar boyunca süren, hiç kesintiye uğramamış bir hikayenin ta kendisi. Peki bu yolculuktan ne öğrendik? Kısaca özetlersek, evrimin devasa bir zaman ölçeğinde işlediğini, aslında gezegendeki bütün canlıların birbiriyle akraba olduğunu, balina ve su aygırı gibi inanılmaz bağlantıların varlığını ve en önemlisi hepimizin tek bir büyük yaşam öyküsünün farklı bölümleri olduğunu anladık. Ve son olarak size şu soruyu bırakmak istiyorum. Kendinizi bu devasa, milyarlarca yıllık ailenin bir ferdi olarak görmek, dünyaya, diğer canlılara ve kendi varoluşunuza bakışınızı nasıl değiştiriyor?
Bu derin düşünceyle bugünkü yolculuğumuzu burada noktalayalım.